Tarihteki en ölümcül salgın hastalıkların neden ortaya çıktığını ve nasıl kontrol altına alındığını merak ediyorsanız eğer videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Gezegenimizin her noktasını diğer canlılarla paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskopik boyutta olan bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayıp bize faydalı olanlar da bulunduğu gibi insanlık neslini bitirecek kadar zararlı olanlar da bulunuyor. Bağışıklık sistemimiz ve günümüz tıbbının imkanları çoğu zaman bizi korumaya yeterli olsa da bizden çok daha önce dünyada yaşamaya başlayan mikroorganizmalar bizlerden daha dayanıklı olup nesillerini devam ettirmek konusunda bizden daha kararlı görünüyorlar. İnsanlar ve mikroorganizmalar arasındaki savaşı kim kazanır bilinmez ama bu savaşın tarihi her seferinde yeniden şekillendirdiği büyük ölümcül hastalıklara hep birlikte bakalım. Galen salgını M.Ö. 165-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanmış olan ve Doğu seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş olan salgındır. Salgın günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuş bilinen ilk büyük veba salgınlarından biridir. Araştırmacılar yaşanan hastalığın çiçek ya da kızamık olduğundan şüphelenmiş olsa da gerçek sebebi hala bulunamamıştır. Salgın Roma İmparatorunun ölümüne sebep olduğu gibi Roma halkının %30'unun ölümüne neden olmuştur. ...541 yılında İmparator Justinian tahttayken Avrupa'da başlayan salgın önce Mısır'a, oradan Filistin'e, Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaştı. Justinian tüm giriş ve çıkışları kapattıysa da salgın hastalık askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdi. Farelerin tüyleri arasına gizlenen ve 1 milimetreden küçük uçucu bir böcek midesinde ölümcül bir veba bakterisi taşıyordu. Bu böcekler uçarak çevrede bulunan diğer farelerin tüyleri arasına yerleşip hızla üredi. İnsan vücudunun herhangi bir noktasına konup ısırarak veba mikrobunu aktaran böcekler, hastalığı bulaştırdıkları kişilerin birkaç gün içerisinde ölmesine neden oldu. Bir hafta içerisinde veba şehirde hızla yayıldı. Ölümler başladı. Sarayın çevresi askeri birliklerce karantinaya alındı. Başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa sürede binlere ulaştı. Mezar yerleri dolunca ölüler denizlere atıldı. Hastalık normal seyrinde devam etti ve zamanla kendiliğinden yok oldu. Ancak hastalık sonucu halkın %40'ı öldü. Salgın iş gücü ve asker sayısının azalmasına neden oldu. Bu yüzden Bizans'ı zayıflayıp saldırıları açık hale getirdi. Nitekim tarihten bildiğimiz gibi bu durum Avrupa tarihini kökten değiştiren geliştirmelerin yaşanmasına vesile oldu. ...1346-1353 yılları arasında meydana gelen kara veba salgınının 75 ila 100 milyon arasında insanı öldürdüğü tahmin ediliyor. Tam sayıları bilinmemekle beraber Avrupa nüfusunun bu yıllarda %30 ila %60 arasında azaldığı düşünülüyor. Yaşanan kıyım sonrası toplumda Tanrı'nın ve kilisenin sorgulanmasına sebep olan kara veba salgınının, dinde reformun ve hayatın pek çok alanında Rönesans'ın başlamasının başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. 15. yüzyılda Amerika kıtasındaki yerliler ile temasa geçen Avrupalı kaşifler, beraberlerine getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdı. Su çiçeği hali hazırda Avrupa'nın 1/3'ünü öldürmüştür. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar kadar gelişmemiş olan Amerikan yerlilerinin hiçbirinin şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun %90'ı ölmüş oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirmesini çok kolaylaştırmıştır. 19. yüzyıl başına kadar toplamda her iki Amerikan yerlisinin biri Avrupa'dan gelen hastalıklar yüzünden öldü. 16. yüzyılda Yeni İspanya, bugünkü adıyla Meksika'da olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi Pubulisli salgını olarak adlandırılıyor. .
Bugün yapılan incelemelerde balıklarda bulunan Salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülen salgınların 1520-1576 yılları arasında toplamda 15 milyona yakın insanın ölümüne sebep olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayıldığı düşünülüyor. Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü olan 1852-1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi, ancak sebebi bu olduğu 3. salgına kadar anlaşılamamıştır. Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme suyu kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise Hindistan oldu. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj Nehri, 2011'de yapılan bir çalışmaya göre 100 milimetresinde 1,1 milyar dışkı bakterisi bulunduruyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötü suda olması kabul edilebilecek oranın 500.000 katıdır. Hindular bu nehirde yıkanmanın kutsal olduğuna inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundan azami şekilde istifade ediyorlar. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir salgın çeşididir. 19. yüzyılda yayılan büyük salgın sadece Hindistan'da sınırlı kalmamış, Afganistan ve Rusya'ya da yayılmıştır. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın, oradan Avrupa'ya, oradan da Afrika'ya ve son olarak da Amerika'ya sıçramıştır. Yaşanmış olan 7 kolera salgınında en fazla can kaybına neden olan salgın ise 3. veba salgınıdır. 1855-1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya yayılan, sadece Hindistan ve Çin'de bile 12 milyon insanın ölümüne sebep olan bu salgına Avrupa'nın kara vebası, ardından 3. veba denildi. 3. kolera salgını ile doktorlar koleranın nedenini bulmuş ve o tarihten sonra suların arıtılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu bilgi kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve arıtılmış su yaygınlaştırılmıştır. Etkisi bir asır süren salgın Amerika'ya Uzak Doğu'dan gelen farelerle taşındı. Daha önceki salgınlara karşın ilerlemiş olan tıp bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına olanak sağladı. Nitekim bu ilaçların başında antibiyotikler geldi. 7 kolera salgınında ölüm sayıları tam olarak kayıtlara geçmese de rakamlar milyonlarla ifade ediliyor. ...1914-1918 yılları arasında tüfüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın, 1. Dünya Savaşı'nın beraberine getirdiği bir olguydu. Asya ve Avrupa'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Avrupa ülkelerinde ilerlemiş tıp sayesinde salgının nedeni daha çabuk keşfedildi. Böylece önlemler hızlıca alındı. Ölüm sayısı doğuya nazaran daha düşük kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında insanın ölümüne neden oldu. Bu virüsü diğerlerinden ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşin de doğru oranda artmasıdır. Virüsün neden olduğu ölüm sayısı 1. ve 2. Dünya Savaşlarında ölen insan sayısının toplamından kat ve kat daha fazladır. Çin'de başlayan virüsün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülüyor. Asya gribi olarak da adlandırılan hastalık 4 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Bulunan aşı ile daha fazla ölümün önüne geçilmiş, bir yılda 40 milyon kişiye aşı yapılmıştır. ...20. yüzyılın ortasında maymunlardan insanlara geçtiği anlaşılan HIV virüsünün karşılaşılan ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Virüsün adı ve teşhisi ise 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan virüsü tedavi edecek herhangi bir çözüm yolu günümüz tıbbında bile bulunamamıştır. Tedavi yolu ise virüse yakalandıktan sonra ölünceye kadar ilaç tedavisine devam etmektir. Videomuzu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen.